Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda KiCad uygulamasını kullanarak şematik devre çizimleri ve PCB çizimlerinin nasıl yapıldığını sizlere göstermeye ve de dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Elektronik tüm projelerinizde ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz KiCad şematik çizim ve PCB oluşturma programını sizlere ilk başta tanıtmak istiyorum. Bu ve bundan sonraki videolarımda KiCad seri şeklinde videoların devamı gelecektir. Umarım şimdiden sizler için yararlı bir video olmasını diliyorum. Programın ilk başta nasıl indirileceği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Google amcaya KiCad yazıp Enter dediğimizde bizi karşılayacak olan böyle bir sayfamız var. İlk baştaki yazan yere veya hemen altında indir butonuna bastığınızda site bende Türkçe olarak görünüyor. Şöyle İngilizceye çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi Download butonuna bastığımda ise sitenin kendi resmi sitesine giriş yapacak. KiCad uygulamasının resmi sitesine giriş yapacak. Burada ilk başta seçmeniz gereken bilgisayarınızda hangi işletim sistemi varsa ona göre seçim yapmak zorundasınız. Benim bilgisayarımda Windows kurulu olduğu için buradan Windows logosuna tıklayarak görmüş olduğunuz gibi en son güncel sürüm 8.0.1 olarak sisteme güncelleme yapılmış. Programa güncelleme yapılmış. Hemen alt kısımda görmüş olduğunuz gibi 64 bit olarak seçenek mevcut. Yani bilgisayarınız 64 bit ise buradan kitap tıkladığınızda otomatik bir şekilde program bilgisayarınıza inecektir. Eğer bilgisayarınız 64 bit değil ise şuradaki oka tıklayarak bu pencereyi kapatıyoruz. Hemen alt kısımda görmüş olduğunuz gibi ARM64 yazan yine aynı şekilde GitHub'a tıkladığınızda KiCad programını bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Burada zaten gerekli açıklamalar var. Hangi şirkete, hangi yazılımsal şirkete ait olduğunu vesaire gösteriyor. Site içerisine baktığınız zaman programa ait kütüphaneler, işte örneğin transistörler, kondansatörler vesaire ekleme yapmak istediğiniz durumlarda site içerisinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Bunu gidip kendiniz inceleyip kurcalayabilirsiniz. Burada eğer dediğim gibi program aslında ücretsiz bir program, ücretsiz bir uygulama. Eğer programın yapımcısına bir bağış yapmak isterseniz de burada bağış yazısına tıkladığınızda otomatik bir şekilde ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada anlatacak olduğum çok şey yok. 32 bit, 64 bit olarak ve aynı şekilde işletim sistemlerinin seçenekleri mevcut. Ona göre tıklayarak ilgili dosyayı, ilgili programı indirebilirsiniz. Bu sayfayı kapatıyoruz. Daha önceden kurmuş olduğum için KiCad uygulamasının içerisine giriş yapacağım arkadaşlar. Programı ilk açtığınız zaman sizlere güncelleme seçenekleri sunacak. Yani güncellensin mi, gerekli ayarlar yapılsın mı? Önünüze çıkacak olan seçeneklere ister evet deyin, ister hayır deyin. Buradaki seçenek tamamen size kalmış. Şimdi programı açtıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda ana madde olarak yani en çok kullandığım, şahsen benim en çok kullandığım burada şema düzenleyici, sembol düzenleyici ve PCB düzenleyici olarak 3 adet buradaki sekmeleri kullanıyorum. Diğerleri tamamıyla size kalmış bir durum. İşte burada direnç, akım kapasite vesaire hesaplama aracı var. Eklentiler vesaire. Yani bu videoda değinecek olduğum 1, 2, 3 madde. Şimdi bu kısımda buradaki maddeleri kullanabilmemiz için bir tane proje dosyası oluşturmamız gerekiyor. Oluşturacak olduğumuz dosyayı da şu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Üst kısımdan görmüş olduğunuz gibi dosya sekmesine tıklayarak burada New Project yani yeni bir proje oluşturmayı seçiyoruz. Şöyle hemen ben gerekli olan dosyayı yani dosyanın nerede depolanmasını istiyorsanız orayı seçmeniz gerekiyor. Hemen şöyle ben KiCad projelerimin arasına buraya güç kaynağı yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi güç kaynağı 1 yazdım. Kaydet dedim. İlgili seçmiş olduğum klasörün dosyanın içerisine projemin ilk başlangıç olarak bilgilerini kaydetmiş olduk. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 2 adet
sekme verdi. Bir tanesi PCB düzenleyici, bir tanesi de şema düzenleyici. Eğer direkt şemayı kullanmayıp da PCB yani baskıyı oluşturup yollarını çizecekseniz PCB düzenleyiciyi seçebilirsiniz. Veya ilk başta şemayı düzenleyip şema oluşturup sonrasında PCB baskısına geçecek olursanız hemen şema düzenleyiciyi tıklayarak şema çizimlerini yapabilirsiniz. İlk baştan şöyle şema düzenleyiciye tıklayarak sayfanın, pencerenin açılmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şemayı oluşturabileceğimiz farklı bir pencere açılmış oldu. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi bendeki görsel olarak yani çizgisel renkler siyah olarak seçtim. Sizde bu olmayabilir. Bu sonradan eklenebilir bir tema gibi diyeyim, renk oluşturucu. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz, şimdi bazen program İngilizce gösteriyor, bazen İngilizce yerine Türkçe gösteriyor. Hiç önemli değil. Buradaki sembolleri kullanarak sizler de aynı benim yaptığım gibi çizimleri, PCB baskısını oluşturabilirsiniz. En baştaki bu nokta nokta kılavuz göster yazan yere tıkladığınızda şöyle biraz yakınlaştıralım. Şu kısımlarda görmüş olduğunuz gibi kesik kesik çizgiler mevcut. Kapattığımızda bu çizgiler kayboluyor. Burada şematik çizimi yaparken çok rahat bir şekilde hangi ayakların nereye denk geldiğini çizgisel olarak yardımcı olmuş oluyor. Şurada in, mil ve milimetrik yazan kısımlarda bildiğiniz gibi ölçü terimleri, genel olarak milimetreyi seçip kullanıyoruz arkadaşlar. Siz yine tabii ki bu tercih olarak size kalmış. Hangisini kullanmak isterseniz bu üçünden birini seçebilirsiniz. Şahsen benim kullandığım yine milimetre. Alt kısımlarda herhangi bir butona tıklayıp herhangi bir şekilde işlem yapmıyorum. Burada ilk başta ana madde olarak şematik çizimini nasıl oluşturabiliriz? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu kısımda sağ tarafa baktığımızda şurada görmüş olduğunuz gibi add sembol dediği, buraya tıkladığımızda arkadaşlar ilgili kütüphaneyi bize açacak. Kütüphaneyi açmadan önce buradaki kılavuzlardan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Hemen alt kısımda görmüş olduğunuz gibi güç ekle yazıyor. Yani buradan power, yani şema üzerinde artı girişi nerede, eksi girişi nerede veya çıkışlar nerede, bunları belirleyebileceğiniz sembolün, yani sembolize bir gösterge. Hemen altında adver dediği, yani çizgi, şu şekilde çizgi ekleyebileceğiniz bir seçenek mevcut. Bunu hemen silelim. Yine alt kısımda kalın bir çizgi olarak seçenekler mevcut. Bunu da silelim. Şimdi bu kısımda dediğim gibi kullanacak olduğum, yani şahsen yine benim kullandığım kısıtlı semboller, kısıtlı işlemler var. Bu şekilde hallediyorum. Burada hemen görmüş olduğunuz gibi isterseniz buradaki sembole basın, isterseniz klavye üzerinden A harfine basarak ilgili kütüphanenin yüklenmesini sağlamış oluyorsunuz. Buradaki süre tamamıyla bilgisayarınızın hızına bağlı. Benim ortalama 1 dakika kadar zaman sürüyor. Yani 1 dakika zaman dilimi içerisinde ilgili kütüphane yüklenmiş oluyor. Burayı hemen atlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, ilgili kütüphane sayfası, penceresi açıldı. Şimdi burada yapmamız gereken, devre oluştururken yani şematik oluştururken kullanacak olduğunuz elemanları bu kütüphane içerisinden arayıp seçip devre şemasını oluşturabilirsiniz. Burada bir sürü var. Adet olarak tam bilmiyorum. Fakat görmüş olduğunuz gibi bir sürü devre elemanları burada mevcut. Bu kısımda direkt kullanacak olduğunuz transistörün, kondansatörün adını yazarak, modelini yazarak bulabilirsiniz. Şimdi bu projede, bu devrede LM317 kullanarak çok basit bir ayarlı güç kaynağı devresi hazırlamış olacağız. Hemen ilk etapta şöyle LM317 yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi LM317'ye ait bir sürü model mevcut. Burada SMD dediğimiz kılıf seçeneği mevcut. Hemen alt kısımlara doğru indiğimde yine görmüş olduğunuz gibi farklı bir SMD.
Bizim LM317'ye ait kılıf tipi TO 220. Bunu unutmayın. Bu TO 220 PCB oluştururken çok lazım olacak bir şey arkadaşlar. Yani kılıf isimleri şematik oluştururken işte BC 547 veya LM 317, 7805 regülatör gibi isim olarak aratıp buradan şemaya ekleyebilirsiniz. Ama PCB kısmına geçtiğimiz zaman bu iş biraz farklı oluyor. Onu da o zaman değinmiş, anlatmış olacağım. Şimdi LM317'yi kullanacak olduğumuz kılıf tipi bu şekilde. Seçiyoruz. İstediğimiz herhangi bir uygun alana tek tık yaparak bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra yine A harfine tıklayıp yine ilgili kütüphaneye bizi yönlendiriyor. Yine aynı şekilde kullanacak olduğumuz transistörü tip 2955. Görmüş olduğunuz gibi burada yine iki tipini veriyor. Burada sade olarak tip 2955 transistörü seçiyorum. Bunu da hemen şu şekilde şöyle boş bir alana yerleştiriyorum. Daha sonra çizim esnasında ilgili konuma alarak çizim işlemine devam edeceğim. Sonrasında arkadaşlar transistörümü ekledim. LM317 voltaj regülatörümü de ekledim. Bu kısımdan sonra gerekli olan direncimi, kondansatörümü ve bağlantı ayaklarımı, klemenslerimi eklemem gerekiyor. Yine A harfine basarak veya şu anda görmüş olduğunuz gibi mouse üzerinde sembol mevcut. Herhangi bir boş alana tıkladığınızda yine ilgili kütüphane açılacaktır. Şimdi transistörü, regülatörü normal ismiyle yazdık ve modellerini bulduk. Bu seçeneklerden sonra daha doğrusu direnç ekleyebilmemiz için 10K, 5K vesaire bu şekilde yazmamıza gerek yok. Klavye üzerinden R tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi rezistör yani direnç olarak sunuyor. Bu şekilde ayarlanabilir direnç, işte trim pot vesaire bu şekilde bir sürü seçenekler mevcut. Buradan sadece R harfini alarak ilgili direncimizi hemen şu şekilde şu alana yerleştirmek istiyorum. Sonrasında şuradaki transistörümü tip 2955 transistörümü şöyle biraz ayak yapısını şu kısma doğru alalım. Çünkü şemayı çizerken biraz daha yardım sağlamış olsun. Bunu nasıl yaptık? Herhangi bir sembol, herhangi bir elemanın üzerine tek tık yaptığınız zaman yine klavye üzerinden R tuşuna her bastığınızda ilgili elemanın yönü değişecektir arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi işte birinci numaralı ayak, ikinci numaralı ayak, üçüncü numaralı ayak olarak sembolize bir şekilde belirtilmiş. Yine aynı şekilde LM317'nin giriş ayağı, ayar yapabileceğimiz ayak ve en sağ taraftaki ayağımızda yani 2 numaralı ayağımızda çıkış voltajını bizlere verecek olan ayağımızı gösteriyor. Şimdi bu esnada burada görmüş olduğunuz gibi transistörün yapısı, giriş kısmı buradan görünüyor. Bunu değiştirerek şemayı daha basit hale getirebilmem için şu kısımda görmüş olduğunuz gibi aynalama, ters aynalama, düz aynalama gibi seçenekler mevcut. Buradaki sembole bastığımda veya klavye üzerinden açıklamada da görmüş olduğunuz gibi Y harfine basarsam görmüş olduğunuz gibi transistörün giriş çıkış ayaklarının sembol olarak yerleri değiştirildi. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen yine klavye üzerinden isterseniz W'ye basın, isterseniz de burada görmüş olduğunuz Adver dediği çubuğa tıklayarak ilgili çizimi, transistörü, direnci birleştirip çizim işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi burada hemen transistörümün 1 numaralı ayağından direncime giriş yaptım. LM317'nin giriş ayağından hemen şu şekilde direncimi birleştirmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ortak bir bağlantı gösterdi. Yani bu normalde elektrik şemalarında sökülemez bağlantı olarak gösterilir. Şase veya artı. Şöyle direncimi üzerine tıklayıp aşağıya doğru çektiğimde görmüş olduğunuz gibi çizgide direnç ile beraber geliyor. Sonradan çizmenize gerek kalmıyor. Buradaki direncimi ayarladım.
Şimdi bu esnadan sonra yine eklemem gereken bir tane direnç var. Tekrar buradaki sembole tıklayarak kütüphaneye gitmektense direncimin üzerine tek tıklama yaparak CTRL ve D tuşuna bastığımda kopyalama seçenekleri çıkıyor. Yani daha doğrusu ilgili seçtiğim elemanı kopyalamış oluyor. Veya yine elemanın üzerine tıklayıp sağ tıkladığımızda burada çiftle. Zaten CTRL D olarak burada belirtilmiş. Çiftle dedikten sonra hemen şu şekilde eşit olması açısından uygun bir alana yerleştirmek istiyorum. Tıkladım ve bıraktım. Sonrasında yine W'ye basarak ilgili direncimin bağlantısını LM317 regülatörümün ayağına bağlantıyı bu şekilde yaptım. Burada şimdi ayar yapabilmemiz için biraz önce de göstermiştim. Tekrar A harfine basarak ilgili kütüphaneyi açıyoruz. R tuşu, daha doğrusu R harfi zaten burada hala aktif olarak duruyor. Burada şimdi bir tane trim pot seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farklı modelleri var. Hangisini kullanmak isterseniz burada daha anlaşılır bir şekilde olması için bunu seçmek istiyorum. Şimdi LM317'nin hemen şöyle biraz daha uzağına ilgili trim potumu, yani ayar yapabileceğim pot veya trim pot fark etmiyor, bu şekilde bu alana bırakmış oldum. Şimdi bu kısımda yine W'ye tıklayarak trim potumun bağlantısını yapıyorum. Trim potum burada aslında yanlış bir trim pot seçtim arkadaşlar. 2 ayaklı trim pot var. Burada seçmem gereken 3 ayaklı trim pot. Tekrar ilgili kütüphaneye gidiyorum. Yine R harfim zaten seçili durumda. Şu şekilde aşağıya indiğimde görmüş olduğunuz gibi trim potların birçok seçenekleri mevcut. Veya şu şekilde trim yazdığımda görmüş olduğunuz gibi potansiyometre olarak seçenekleri sunuyor. Burada yine şöyle bir trim pot seçmek istiyorum. Hemen buradaki ilgili seçmiş olduğum dirence tıklayarak delete'ye bastığımda sembolü, elemanı silmiş oluyoruz. Şimdi ilgili trim potumu buraya yerleştirdim. Trim potun ortadaki ayağını ise şu şekilde arkadaşlar şuradan tamamlayıp 1 ve 2 numaralı ayağı ortak bir şekilde bağlantısını yapıyorum. Buradaki direncimi de alıp ilgili trim potuma bağlantısını yaparak buradaki çizim işlemini bitirmiş oluyorum. Şimdi devamında bize lazım olacak kondansatör. Yani giriş kısmından vermiş olduğumuz voltajı ve aynı şekilde çıkış kısmından alabileceğimiz voltajın çok dengeli bir şekilde olabilmesi için birçok devrelerde kondansatör kullanılır. Bu kondansatörü de ekleyebilmemiz için yine A harfine basarak ilgili kütüphaneyi açmış oluyoruz. Yine kütüphane üzerinden C tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi burada seçenekler mevcut. Kutuplu kondansatör, kutupsuz kondansatör, polarizet dediği kutuplu kondansatör. Burada bana lazım olacak olan kutuplu kondansatör. Bunu seçiyorum. Bu kondansatörümü de şu şekilde trim potum ile aynı olsun diye bu alana yerleştiriyorum. Şimdi buradaki yazılar hepsi birbirine girdi. Bunu biraz sonra göstereceğim. Hiç önemli değil. Yine W tuşuna basarak buradaki kondansatörümün bağlantısını yapıyorum. Şimdi burada eksileri birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Bu kondansatörden aynısı CTRL D yaptığımda şu alana yerleştiriyorum. Dediğim gibi hem giriş kısmında hem de çıkış kısmındaki dalgalanmaları minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bunu da bu alana bıraktım. Şimdi LM317'nin çıkış ayağını da şu şekilde kondansatörüme birleştiriyorum. Kondansatörüme de birleştirdikten sonra kondansatörün eksi ayağını şu şekilde alıyorum. Diğer kondansatörümün eksi ayağıyla birleştiriyorum. LM317'nin voltaj ayarı yapabileceğimiz ayağına trim potunu bağlamıştık. Hemen trim potun boşta kalan ayağını da eksi hattı ile birleştirmiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi kondansatör, trim pot ve kondansatör
hepsi eksi hattına bağlanmış oldu. Buradaki ayar işlemimiz bittikten sonra şimdi yapmamız gereken birkaç birleştirme çizim işlemi daha kaldı. Bu kısımda arkadaşlar transistörümün 2 numaralı ayağını şu şekilde yukarıdan alıp şöyle kondansatörümün artı bağlantısına şu şekilde bağlantı yapmam gerekiyor. Sonrasında transistörümün 3 numaralı ayağından giriş vermemiz gerekecek. Yani bunu da şu şekilde belirteceğiz. Yine A harfine basarak ilgili kütüphaneyi açıyoruz. Burada Clemens ekleyeceğiz. Yani vidalı bir terminal olması gerekiyor. Mesela buraya Clemens yazdığım zaman herhangi bir şey çıkmıyor. Bunun için terminal yazmamız gerekiyor. Terminal de şu şekilde term yazdığımda tek terminal, ikili terminal, üçlü, dörtlü, beşli bu şekilde devam ediyor. Toplamda 20'li olarak seçenek mevcut. Burada kullanacak olduğum ikili terminal, yani bir tanesi artı girişi, bir tanesi eksi giriş olacak. Hemen çift tıklayarak buradaki bağlantıyı da R harfiyle şöyle uygun bir alana yerleştiriyorum. Transistörümün dediğim gibi 3 numaralı ayağı direkt terminal bağlantısına şu şekilde artı girişi olacak. Terminalin diğer bir ayağını ise şu şekilde eksi hattıyla birleştirmiş olacağız. Buradaki terminale tıklayarak yine CTRL D yapıyorum. Bu sefer çıkış kısmına bir terminal eklemem gerekiyor. Buraya da arkadaşlar şöyle tam net geliyor sanırım. Şu şekilde bırakıyorum. Sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi tam pencere ayrıntıları, dediğim gibi sizde farklı İngilizce olarak görünebilir. Mavi artı mouse işaretinin olduğu yere tıkladığınızda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekranda bir artı çizgisi belirdi. Bu da biraz önce benim yaptığım gibi tam net bir şekilde aynı hizada olması açısından şu şekilde ayarlama işlemi yapabilirsiniz. Tekrar kapatalım. Şimdi burada artı çıkışını ve eksi çıkışının bağlantısını yapmam gerekiyor. Hemen şöyle artıyı da Clemens'imin girişine bağlıyorum. Buradaki eksiği de Clemens'in boşta kalan ayağına bağlantısını yapıyorum. Buradaki tüm ayarlamalarımız bitti. Herhangi bir ekstradan işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Şimdi bu aşamada şuradan tekrardan bir artıyı giriş kısmına bağlantısını sağlayarak ilgili şemamızın gerekli ayarlarını yaptık. Daha doğrusu çizimini yaptık. Şemamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu esnada yapacak olduğumuz geride kalan buradaki isimleri, sembolleri, yazıları vesaire değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle hemen birinci terminalden başlamam gerekirse yazıya tıklayıp klavye üzerinden E harfine basarsam veya yazıya tıklayıp çift tık yaparsam yine görmüş olduğunuz gibi metini düzenleyebileceğimiz bir pencere açılacak. Bunu silelim. Mesela buraya artı 30 volt eksi şeklinde yazalım. Yazıyı bir tık büyüttük. Tamam dedim. Görmüş olduğunuz gibi artı ve eksi girişini, hatta şöyle yapalım. Tam tersi yönünde yapalım bunu. Eksi 30 artı. Şuraya da voltumuzu yazalım. Görmüş olduğunuz gibi artı ve eksi olarak şu şekilde bağlantıyı sağladım. İsmi düzelttim. Artı girişim zaten transistörümün bu şekilde 3 numaralı ayağında görünüyor. Eksi girişimde zaten kondansatör, trim pot ve yine kondansatör, sonrasında çıkış ayağı olarak burada belirtmiş oluyoruz. Burada kullanacak olduğum direncin değerini R harfine çift tık yaparak buraya 10 ohmluk bir direnç eklemek istiyorum. Bunu da kalın yapalım. Şimdi ilgili kondansatörümün şu şekilde, madem trim potu seçtik, bunu düzeltelim. Buradaki trim pot 5 kilo ohmluk bir trim pot olsun arkadaşlar. Şunu da büyütelim. Şöyle aldık 5 kilo ohmluk trim pot. Burada
şöyle taşıyabiliyorsunuz zaten basılı tutarak veya D harfine. Gerçi burada D harfi işlemiyor. Taşıma hangi harfmiş? M harfi. M harfine bastığımızda ilgili yazıyı da taşıyabiliyoruz. Yine E harfine basarak buradaki kondansatörün değerini 220 mikrofarad olarak yazıyorum. Büyütelim. Tamam diyelim. Yine aynı şekilde buradaki kondansatörüm de 220 mikrofarad olacak. Dediğim gibi hem giriş hem çıkış kondansatörleri. Şöyle biraz terminalden içeriye alalım. Ayar yapabileceğimiz yani LM317'nin referans direnci ise buradaki direnci 220 ohm olarak yazıyorum arkadaşlar. Burayı da ayarladık. Dirençlerim tamam, girişim tamam, kondansatörüm, trim potum tamam. Şimdi çıkış kısmına da yine aynı şekilde şöyle out yazalım direkt. Artı out eksi artı out eksi bu şekilde. Şunu yine ters yazdık. Hemen şurayı düzeltelim. Şunu artı yapalım. Artı yaptığımız yeri de eksi yapalım. Enter dedikten sonra buradaki çıkışlarımı da şöyle belirtmiş oldum. Şunu taşıyalım. Şimdi buradaki şematik çizimim, şu noktaları da kaldıralım. Şematik çizimimi bitirmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu videoda şemayı nasıl oluşturabiliriz? İçerisine devre elemanlarını nasıl ekleyebiliriz? Bunları göstermiş oldum. Şimdilik bu video bu şekilde kalsın. Yani ilk bir başlangıç olarak programın nasıl kullanabileceğinizi ve içerisine devre şemasını nasıl oluşturabileceğinizi göstermiş oldum. Bir sonraki videomuzda da PCB oluşumuna geçmiş olacağız. Çok fazla uzun olmaması açısından. Sonrasında zaten buradaki ilgili sembollerden, seçeneklerden, buradaki pencerelerden bahsedeceğim. Şimdilik dediğim gibi bu kadar olsun. Şu transistörümüzün de ismini kalın yapalım. Tamamdır. İlgili şemamızı oluşturduk. LM317 ve 2955 transistör kullanarak güzel bir ayarlı güç kaynağı devresi şu anda şematik çizimini bitirmiş olduk. Burada çok fazla yapacak olduğumuz bir işlem yok. Şimdi son olarak şuna değinelim. Burada yine videonun da başında göstermiş olduğum güç ekle yani P veya şase ekle butonuna tıklıyoruz. Bu kısma GND yazıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şaselemenin birçok sembolize olarak seçenekleri mevcut. Hangisini kullanmak isterseniz şu biraz daha hoşuma gitti gibi hemen şunu şöyle şu kısma almak istiyorum. Buradaki çizgi hattını da kablolama hattını da şase ile birleştiriyorum. Dolayısıyla şasenin nereden ortak olduğunu, daha doğrusu şasenin girişi çıkışı nerede sembolize olarak bunu göstermiş oldum. Veya isterseniz yine aynı şekilde güç ekle sembolüne tıklayıp buraya power yazdığınızda işte hangi voltajı kullanacaksanız görmüş olduğunuz gibi burada giriş voltajım mesela 30 volt dedik ama 36 volt var burada veya batarya veya eksi olarak hangisini seçmek isterseniz hemen şöyle bir 36'yı seçelim. Şöyle yapalım. Burayı da W ile birleştirip 36 voltu veya 30 voltu göstermiş olduk. Yine aynı şekilde üstüne çift tıklayarak burayı 30 volt olarak yazarsak görmüş olduğunuz gibi bunu da büyütelim. Buradaki işimiz tamamıyla bitti. Oluşturacak olduğumuz güç kaynağının devre şemasını bu şekilde hazırlamış olduk. Burada yapacak olduğumuz herhangi bir işlem yok. Bir sonraki videoda da daha detaylı bir şekilde sembollerin düzenlemesini, buradaki görmüş olduğunuz sembollerin, pencerelerin kullanımını ve diğer geriye kalan ayarlarını göstermiş olacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım buraya kadar sizlere yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki KiCad serimizin videosunda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.